AI ya. Of çok iyi ya. Var ya bütün müzisyenlerin falan işini elinden alıyor. Bilerek mi yapıyorsun? Yok. Sen ne diyorsun? Abi teknolojinin artılarını almak. Ya bırak şimdi. Yine başladığınız şey gibi konu. Ben gidiyorum. Alakam olmaz sizinle. O yüzden bir yandan da tabii çok hoşuma gitti. Hem senin gelmen. Çünkü ben hep geliyorum ya senin olduğun yerlere. Hangi Evet. olursa olsun. Doğru. Neresi olursa olsun, hangi tesis olursa olsun. İlk defa sen hani Los Angeles'a geldin ve benim nasıl bir yerde bir operasyon yürüttüğüm ortağımla beraber, arkadaşlarımla beraber. Ve ardından Mesela çıktı. Şimdi Mesela için buradayız. Mesela Los Angeles'ın LA'sı. Orada da Ali Can Bayar, Onur Battal, ben Türkçe bir içerik yapma çabasındayız. Onur'da zaten çok feci sinematografi makineleri falan da var yani. O yüzden hoşuma gidiyor. Ne oluyor? Seni kızdırmayı başardık mı? Başardınız tabii ki. Ya şaka yapıyoruz. Ya herhalde şaka yapıyorsunuz Ya hadi yani. burada olmaz ama gelin orada konuşalım. Orada ateş başına mı geçelim? Ben de yeni tanıtıyordum bu tarafı. Sağ olsun gelmiş İskender. Ta Toronto'dan. Çok çabuk düştün tufaya hadi. Hadi burada olmaz ateş başına hadi. Yok ben miş gibi yaptım. Müş gibi. Geçelim mi ateşine? Hadi geçelim. Hadi. Ciao, ci vediamo. Bu vesileyle Etimesgu Zırhlı Birlik 2. Tümen'deki bütün akrabalarıma ve arkadaşlarıma Gel. Evet, şimdi demin ileri geri atıyordun, konuşuyordun. Şimdi anlat bakalım Biz ha. seni ikna etmek için açtık bu programı ya. Ha? İki nereden çıktı? Al işte bu işin profesörü. Bilir kişi geldi ya. Nive geldi, beni kırmadı. Evet ve al. Şimdi demin ileri geri konuşuyordunuz bu konuyla ilgili. Ya Hadi şöyle konuşalım. söyleyeyim. Tamam Hadi peki. bakalım. Geçen gün Evet. İskender abi sen yoktun burada yanımızda. O zaman burada değildin. Biz bir marinaya gittik geldik. Gelirken çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da arabadaydı. Bu üçümüzün haricinde. Bora. Bora bize bir şarkı açtırdı arabada giderken. Spotify'da. Dedi ki ne düşünüyorsunuz bu şarkıyla alakalı? Bu şarkı da aslında Papa Ute diye bir şarkı var ya bu Stormy'nin. Onun Afro Soul versiyonunu yapmışlar ve şu anda TikTok'ta, Instagram'da falan herkes arka planda çok kullanıyor bu şarkıyı. Ben şarkının sadece o Instagram'da kullanılan parçasını biliyordum daha önce. Şarkının hepsini dinlemiş olduk ve Spotify'da bu böyle top listelere çıkmış vesaire. Bora abi de bize bir öneride bulundu arabada giderken dinleyin diye. Dinledik. Şöyle söyleyeyim. Nasıl buluyorsun dedi değil mi? Nasıl buldunuz dedi bunu. Şimdi Instagram'da o küçük kesit dinlediğimizde ben açıkçası etkilenmiştim. Ne güzel yapmışlar diye. Sonra bütün şarkı dinleyince birazcık böyle bir yavan tarafı vardı açıkçası. Ama yine de dinlenir ve her şeyden önemlisi, bizim dinleyip dinlememizden önemlisi yani Spotify'da top liste çıkmış bir şarkı. Sonra biz dinleyip yorumlarımızı yaptıktan sonra bize ne dedi? Dedi ki arkadaşlar bu şarkı AI. Biz orada bir düşüncelere daldık. Ben hiçbir düşünceye dalmadım. Evet doğru, sen biraz daha nettin. Bir şey soracağım. Şarkının yani şarkıcı, beste her şey AI mı? Hayır, beste var. Öyle bir şarkı var Aranjman. zaten. Çünkü Onu ben onun bir sene öncesinden beri biliyorum yani. Tabii. O şarkı. Bütün aranjesini AI yapmış. Yani aslında şarkıyı almışlar, upload etmişler ve 2 tık sonra ve 5 belki 2 dakika sonra, 2 dakikalık processing'den sonra bambaşka bir aranjmanla karşımıza çıkmış şarkı ve hakikaten feeling'i başka, hissiyatı başka şarkının ve dinlettiriyor da kendisini. Şimdi benim savım şu ki, evet tabii ki de sizin yaptığınız müziklerin hiçbir zaman yerini alamayacak ama ve lakin bir yandan da diyorum ki bu şu anki versiyonu biz daha belki 6 aylık bir AI müzik production'ının eserlerini dinliyoruz ve bundan 3 sene önceki ChatGPT'nin bize olan yaklaşımı ne kadar yavanken, şimdi ne kadar hayatımızın her alanına girebilmişken diyorum ki acaba 4-5 sene sonra AI müzik de bambaşka seviyelere ulaşıp fark edilmeyecek seviyelere ulaşabilir mi? Bu soru bana çok geliyor. Benim çok AI ile bir haşır neşir olduğum bir durum yok. Müzik anlamında söylersem mesela Suno gibi programlar var, başka bir şeyler var. Evet. Oralarda hakikaten enteresan şeyler olabiliyor. İşte mesela söz yazdırabiliyorsun. İşte ya da bir sözün varsa müzik yaptığı hepsini yaptırabiliyorsun. Ne yapıyorsan yaptırabiliyorsun. Tabii. Karşında enteresan şeyler de çıkabiliyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim, ben daha şimdiye kadar mesela bir structure olarak, böyle yapı olarak başından sonuna bir insanın yapabileceği güzellikte ve etkide bir şey görmedim. Yani bir yerde takılıyor, oradan oraya geçiyor. Belki zamanla düzelir ama insan olarak beni heyecanlandıran bir tarafını genel anlamda beste olarak
bulamıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çok enteresan fikirler oradan Alınabilir. çıkarabilirsin. Zaten AI kendi üretmiyor bunu. Oradan buradan başkalarının şimdi onu yaptığından böyle söyleyeceğim. ortaya bir aşureden bir şey çıkartıyor kendine göre İşte bir mantıkla. o yüzden insan yaratıcılığını birebir kopyalayamayacak yani. Kopyalayamayacak. Sebebini de söyleyeyim. Bu ChatGPT ve benzeri şeyler için de geçerli. Hiçbir zaman bana ikna edici gelmiyor ama bilgi sorarsan, yani bazı bilgileri ulaşmak istediğinde senin için çok güzel toparlayıp önüne sunuyor. Sen sordukça onu da toparlıyor. Fakat görüş sorduğunda, duygu sorduğunda, o duygunun ne hissettiğiyle ilgili şeyler sormaya başladığında bir nevi böyle yalaka gibi bir davranmaya başlıyor. Yani hiçbir şekilde Doğru. Her gerçeğe şeyi beğeniyor. ulaşmıyorsun Her falan. sorunu beğeniyor. Yani oralarda kıvırıyor. Çünkü öyle bir şeyi yok. İnsanoğlunun çok güzel bir özelliği var. Diğer hayvanlardan da bence farklı olan ya da birçok hayvandan farklı olan diye tahmin ediyorum. Öngörülemezliği. İnsanın öngörülemez bir tarafı var. Ne kadar hesaplasan da, uğraşsan da, sonuna kadar şey yapsan da bir noktada o öngörülemezliği zaten biz bunca sene insan olarak aşabilseydik, şu an mesela müzik prodüktörleri olarak bu çok satar dediğimiz her şey çok sattığı için hepimiz milyar dolarlık adam olurduk. 10 tanesinde yanılıp bir tanesinde tutturabiliyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Öngörülemezliği tecrübe eden bir insan olarak da söylüyorum yani ama ChatGPT bunu yapamaz. Aranjman konusunda benzer aranjmanlar ona koyuyordur. Onu da zaten bir insan söylüyordur. Bana afro formatında bir şey yap evet, diye. tabii. Prompt mühendisliği diye bir şey çıkacak. Çıktı hatta. Yani evet, sonuçta buldozeri kullanan da bir tane adam var. Evet. Yani ince kararları o veriyor. Burada insan faktörünü çıkarttığın zaman insanlar da bunu anlıyor. Şeyde de, görselde de anlıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani ilk başlarda pek anlaşılmıyordu. Şimdi bu AI ya falan deyip hatta Doğru. sinir oluyorlar. Yani çünkü bir duygusal bağ da kuramıyorlar diye düşünüyorum. Müzikte de aynı. Yani hatta bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Ben hatırlıyorum, hep böyle şeyler vardı. Mellotron diye bir alet Evet. vardır. Ben çok Böyle severim. keman, trompet falan gibi sesleri böyle bantlara kaydetmişler. Tuşa basınca oradan o aynı ses gelir. Ama böyle piyano, org gibi bir şeydir. Görüntüsünde. Böyle evet. 60'larda bu çıktığında böyle müzisyenler sendikası İngiltere'de ayaklanıyor, bunu yasaklatmaya kalkıyor, işimizi elinden alacak artık, hani böyle klasik orkestra falan. Hiçbir şey olmuyor. Klasik orkestra hala şahane çalıyorlar. Yani bütün herkes şeyini yapıyor. Onu kullanan da kullanıyor. Çünkü arada bir fark var yani. Sonra synthesizer işte diye bir alet çıkıyor. Yasaklanıyor. Mesela böyle Eurovision yarışmaları synthesizer yasak falan, Aa, böyle onu bilmiyorum. yasak koymaya çalışıyor. Çünkü o da mesela bir takım yine müzik enstrümanları taklit ettiği için gerçekten onları çalanların işinden edecekmiş falan gibi. Ama öyle de olmuyor. O kendi başına bir şey oluyor. Sonra Rhythm Box diye bir şey çıkıyor. Evet. Davul ritimlerini böyle makineden çalıyorsun. İnsanlar korkuyor artık davulcular işsiz kalacak falan diye. Hiç öyle bir şey olmuyor. Davulcular hiçbir zaman işsiz kalmıyor. O da kendine göre bir şey oluyor. Loop'lar çıkıyor. Böyle 90'larda işte böyle ritim kendi zaten altyapı gibi falan. Artık bundan sonra işte müzisyenler işsiz kalıyor. Ya da O da olmuyor. gruplar işsiz Sampler kalıyor. çıkıyor, Sampler. yasaklamaya çalışıyor. Evet, Hep evet. böyle gidiyor. Evet. AI da bence bunun gibi Fes bir şey. çıkıyor. Bir araç değil mi? olarak Fes kalacak. mesela çıkıyor. Fes mi? Fes. Hani işte biz bunu takmayız diyorlar. Sonra 50 yıl sonra bir tane adam geliyor, diyor ki işte Fes'i iptal ediyoruz, artık Türk şey değil falan. Aa, bizim milli şapkamız bu falan deniyor yani. Fes'le ne alakası var? Ben de bağlantıyı kuramadım ama. Herifin Okey Manchester abi. attığı golden buraya geldik. Yani Fes'ten nasıl korkmadıysak AI'dan da korkmayacağız yani. Ya aslında diyorsun ki bu bir müzisyenleri yerini alacak bir şey değil. Ayrıca da kullanılacak bir araç olarak Ayrıca kalacak. kullanacak çok güzel bir araç. Evet. Anladım. Hesap makinesi nasıl Neymiş? matematikçilerin Tekrar sonuna et. getirmediyse. Neymiş? Abi ben Ha, demin o kadar müzisyenlerin yerini alacak mı dedim. o Ağzından böyle kadar bir şey mi çıktı? savunuyordunuz AI MA. Gerçi sen de öyle çok. Şaka bir yana, ben Şaka seninle zaten takıldığım için. Sen Evet. benim AI ile ilgili düşüncelerimi biliyorsun. Evet. İskender abiye çok katılıyorum bu arada. Özellikle görsel tarafında, işin hani görsel tarafında insanlar bağ kuramıyorlar. Hani AI ile yapılmış bir içeriğe o insan bağ kuramıyor ve senin de dediğin gibi abi böyle sinir oluyorlar. Hani AI ile çıkmış bir içerik varsa kapatıyor. İzlemiyor adam mesela. Yani hani şey olabilir, ben AI'nin şu seviyeye geleceğini düşünüyorum. Atıyorum yani yıllardır Hollywood'da, filmlerde görsel efektler kullanılıyor değil mi? O görsel efekt zaten gerçek bir şey değil. Orada bir atom bombası patlıyor falan. O zaten gerçek bir şey değil. İnsanlar onu zaten biliyor. Onu
başka bir insanın, bir GFX uzmanının yaptığını biliyor. Hani bunu AI senin için belki 15 saniyede yapacak. Ve bunun için günlerce uğraşmana gerek kalmayacak. Milyonlarca dolar para harcamana gerek kalmayacak belki. Bu açıdan çok güzel. Veya atıyorum bir video editliyorsun ya da bir müzik editliyorsun. Senin için verdiğin komutlarla senin uğraşacağın zamanı çok kısa bir süreye indirmesi bence çok güzel bir şey. Ama bütün bir sanatın ya da bütün bir görselin AI ile yapılması hiçbir zaman bence bir mainstream olmayacak. Çünkü insanların senin de dediğin gibi belli ihtiyaçları var. Yani o ihtiyaçların dışına çıkmak istemiyor insanlar. Ya evet, Kanlı belki canlı belki böyle olmasını olur. Bunu da istiyorlar çünkü. göreceğiz zaten galiba birkaç yıl içerisinde. Çünkü demin Alican çok doğru bir noktaya değindi. Hani 6 ay evvelki hayatımıza giren ya da bir yıl evvel hayatımıza giren bir konunun bu kadar kısa süre içerisinde bu denli büyümüş olması, gelişmiş olması, hepimizin bunlardan istifade ediyor olması, işte ChatGPT vesaire. Dolayısıyla acayip yani, evet. Biraz önce söylediği bir konu, şimdi biz bir maden bulduk tabii. Konuşacağımız Sorun. çok şey var. Herkes bir şeyler sorsun. Öngörülebilirlik konusunda bir örnek verdin abi. Dedin ki hani 10 tane şarkıyı hit olacak diye yapıyoruz. Belki bir tanesi oluyor, 2 tanesi oluyor vesaire. Birazcık özel konulara girmek istiyorum. Senden spesifik birkaç tane çok güvendiğin ama olmayan, yani istediğin yere varmayan. Bir de aslında o kadar da büyük olmasını beklemiyordum yaparken deyip inanılmaz patlayan örnekler vermeniz. İkincisinin örneklerini vereceğim. Birincisini vermem iyi olmaz çünkü yani hem kendi yemedi hatam ya. var yani. Yemedi ya. Daha doğrusu aklıma gelmiyor yani. Okay. Ama şunu söyleyeyim yani Tahmin ediyorum. birçoğunu beraber yaptığımız için Can'la bazen bu süper olacak dediğimiz şey o sırada süper olmuyor ama Evet. 15 sene sonra birdenbire böyle kendini göstermeye Değerini başlıyor daha sonra falan. buluyor. Evet, o yüzden bazen oluyor. yani onu tam olarak söyleyemem. O kadar yanılmış olmadık şimdiye kadar ama yani zamanlamalar biraz farklı oldu. Evet. Ama mesela beklemeyip de çok meşhur olan birçok oldu. Buradaki çok önemli bir şey. Bundan bir şey olmaz ya falan diye yapmadık. Öyle çok değildir severek tabii yapıp canım. hatta çok daha iyi anlattığına inandığımız ve gerçekten kendimizi ortaya koyduğumuz ama çok insanın da o kadar da rağbet etmeyeceğini bir tarafımızda düşündüğümüz evet, şeylerden bazıları çok hızlı etkiledi insanları. Bir tanesi Mirkelam Her Gecedir. Bu yüzden her gece yani o tamamen şeydir, birebir biz ne yapmak istiyorsak hiçbir filtre olmadan yapılmış bir şeydir. Kimse de bizi yönlendirmedi, kimse bize onu yapın diye para da vermedi. Yani o yüzden çok özgürdük. Çıkış şarkısı mıydı? İlk şarkısı o mıydı? çıkış şarkısıydı ama biz onun çıkış şarkısı olmayacağını düşünüyorduk. Tavla'yla çıkalım diyorduk. Umur Turagay klibi Evet. çeken, ikisini de çeken aslında. Evet. Bunu çıkarıyorsunuz diye bizi zorla ikna etti. Tamam abi ben buna çekerim, başta çekmem deyip her gece klip çekti. Peki dedik ve yani o tabii çok güzel bir İnanılmaz sürprizdi. patladı. Çünkü tamamen kendimizi ortaya koyduk ve insanlar bizi olduğumuz gibi tamamen anlayabildiler. Özgür Ondan çok olarak mutlu olduk. yaptığınız bir işin karşılığı size Evet. beklemediğiniz kadar iyi geldi, Yani öyle mi? insanlarla bu denli kuvvetli bağ kurabileceğimizi düşünmüyorduk o şarkıyla fakat Evet. kurduk. O çok büyük bir Başka bir mutluluktu. şarkı mesela ne örnek verebilirsin? Başka bir örnek de yine Umur yüzünden oldu ha bak. Şebnem Ferah albümünde bizim çıkmak Soracaktım istediğimiz zaten. parça şeydi. Deli Kızım Uyan diye bir parça vardı orada. Yani o bizim çıkış şarkımız diye düşünürken ya da hani olmadı bu aşk fazla sana düşünürken Hiç fark etmez. yine Umur ben buna çekeceğim budur falan deyip şeyden vazgeçtim dünyadan da klip çekti. O da oradaki mesela bizim aslında kendimizi çok ortaya koyduğumuz bir müzikti. Ve bence hani Türkiye'de ne kadar karşılığı bulacağına çok emin olamadığımız bir şeydi ama olduğumuz gibi yani Şebnem, ben, Demir, Tarkan hepimizin kendi koyduğu şeydi. O da bir anda çok hızlı etki gördü. O da bir şeydir yani. Benim tek nefeste acayip. sayabileceğim Türk pop tarihinde 3 tane albüm var. Hani her şarkısını hit sayabileceğim. Ve bunlardan hani Şebnem Ferah'ın Kadın albümünde siz böyle yani her şarkıyı yaparken ya bu da hit, bu da hit, bu da olabilir, bu da olabilir diye yaptınız mı? Yoksa Hit diye düşünmeden biz böyle olabildiğince özgür ve böyle bir kendimizi ifade etme açlığıyla ve çok yoğun bir çalışma temposuyla yaptık. Yani böyle sanki bir alan bulduk, orayı böyle bütün
yapmak istediklerimizi dolduruyormuşuz gibi bir şey oldu. Hatta çalıştıkça bir sene falan sürdü o albüm. Peki bir şunu da sorayım. Mesela Şebnem Ferah size geldiğinde hadi elimde şunlar var diye. Size demoyla mı gelmişti mesela bütün şarkıların? Demoyla gelmişti ama 4-5 şarkı vardı. Ha. Yolda düzüldü Sonra diğer stüdyoda şarkılar. yapıldı geri kalan Evet. şarkılar. Peki o 4 tane şarkının demosuyla son product'ın arasındaki fark ne kadardı? Bazılarında müthiş büyük fark Öyle var. mi? Ondan sonra bir slowken hızlı şarkı oldu gibi. Bazılarında temel fikirler oralarda vardı. Anladım. Ondan sonra onun üzerine yüründü ama yani mesela orada olduğu gibi alıp onu biraz daha güzelleştirip albüme koyduğumuz bir şarkı olmadı. Mutlaka üstüne ekstra fikirler ya da hani bir takım değişikliklerle yürüdü. O demo olarak gelen 4 şarkıyı hatırlıyor musunuz? Bir tanesi Deli Kızım Uyandı, vardı, Fırtına Evet. vardı. Orada gayda koyma, tulum koyma sizin fikriniz mi? Benim fikrim, öyle bir şeyler yoktu orada. Çok acayip. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Trans halinde falan hatırlıyorum kendimi böyle müziklerle uğraşırken. Evet. Bazen oluyor insan kendini kaybediyor böyle gerçekle rüya arasında bir yerde. O zaman o aralar yaptığım şeylerdi. Sonra çok iyi geldi bana. Bıraktım. Ertesi gün de dinlediler. Yani Şebnem dinledi, Demir falan. Bu ne falan oldu herkes. Sonra şarkı aslında biraz onun üzerine koyduk. Böyle şey gibi bir kıyamet kopacak yani bir şey Ya, geliyor sesi inanılmaz o bir yani. intro. Benim tüylerim hala diken diken oluyor. Hala bugün dinlediğimde. Valla çok şanslıyız bugün seni aramızda görmekten abi. Daha eminim çok konu konuşacağız ama benim böyle bir ilk bir üstümden atmak istediğim birkaç soru vardı. Onları da, şey yapmış oldum. Daha bir sürü konumuz var. Evet, canım şimdi zaten. şimdi birazcık Evet, da evet. Can abiyle ortak giriştiğiniz ve unutamadığınız işleri konuşmak istiyorum. Can abi burada bir almak ister misin benden bu konuyu? Birazcık anlatmak Ya istediğin demin konular çok var güzel mı? bir cümle söyledi. Ya yaş gereği ya işte gençlik ya da biraz daha genç olduğumuz dönemler ama hani o özgürlük diye ifade ettiği konuyu aslında şöyle biz kimle çalışıyor olursak olalım şöyle bir durum oluyor. Çok isteyerek iş yapıyoruz. Çok severek iş yapıyoruz. Yani sonunda illa bu bize başka bir şey kazandıracak ya da daha fazla alkışımız olacak ya daha fazla bir takım maddi imkanlarımız olacak falan. O böyle ilk etapta çok önemli bir konu haline gelmiyor. Orada en önemli hadise İskender'in de ifade ettiği gibi yani bizim kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz ve nasıl iyi ifade edebildiğimiz, ne kadar samimiyeti geçirebildiğimiz. Dolayısıyla böyle yapılan hadiselerde de yani ince hesap olmadan yapılan işlerde genelde bir başarı oluyor zaten. Yani o end user dediğimiz yani son kullanıcı ya da dinleyiciye zaten geçen bir hissiyat oluyor. Dolayısıyla ben de yani İskender'le kaç albümle beraber çalıştıysak unutamadığım yani mesela bir Fergan'ın Unutulmaz albümünü hiç unutamam. Hatta 8 ay bu kadar çalıştık. 8 ay Beraberdik hep. 8 ay çalıştık. Her gün beraberdik. Yani pazarı, cumartesisi, karı yani kar yağar ya senin aklına hemen şeyler gelmesin. Kış, yağmur, fırtına, yaz. Gül. Neyse. Ne yani 8 ay falan çalıştık ve çok yakın yaşıyorduk. Yani daha ya o mesela benim çok unutabildiğim bir albüm değil. Hatta bir şey itiraf edeceğim. İskender belki hatırlar ben bir ara şeyim bozuldu. Hani arabanın rotu falan bozuluyor ya benim de bozuldu. Ve hatta İskender'e gittim dedim ki niye biz beraber çalışıyoruz ya da sen niye benimle çalışmayı da tercih ettin falan gibi bir soru sordum. O da İşin ortasında mı? yani işin böyle ortasında mıydık? Daha ilk 2-3 şarkıyı mı yapmıştık hatırlamıyorum. Ben biliyorum sebebini ama. Ha. Mötley Crüe'nin kitabını bulmuştu o. Onu okuyup böyle bak kitabından bile adamın rotunu bozuyor herifler yani. Evet. Ondan sonra ben böyle niye, hayat, ben falan böyle geziyordu. Artık kendi kalitesini bile yani tartışılmaz kalitesini bile niye falan diye sorgulamaya başlamıştı yani. Peki nasıl toparladın kendini? İşte Bıraktı kitabı okumayı bence. o kitap sonra film falan yapıldı biliyorsunuz. Evet. The Dirt Evet. diye bir kitaptı. Ondan sonra ya evet onun bir sebebi var. Sonra sen kitabı okudun ama. Hem de Evet. birkaç kere okumuş Neyse olabilirsin. bana dağıldım mı bilmiyorum. Ya. Sen söyle bana. Yok ama yani biz öyle bir core bir takım olduk. Hani temel bir takım olduk bir dönem özellikle. Tabii şöyle de bir durum var. Yani biz kendimiz çok tercih ediyoruz birlikte çalışmayı ya da diğer süper zekalı, süper dahi müzisyen dostlarımızla illaki. Fakat o zaman müzik de bir başkaydı. Yani şimdi hani böyle
Bizim zamanımızda işte kandil yakar, kitap okur, ödevlerimizi yapardık, elektrik falan pek yoktu diyen büyükler gibi olduğumu hissediyorum ama hani o zaman ne yazık ki artık kullanmamız gereken bir tabir haline geldi. Hani o zamanlar daha bir başka müzik vardı. Kayıt stüdyoları vardı. Şimdiki kadar azalmamıştı. Ondan sonra hayatımıza atıyorum YouTube'du. Deminden beri sizin konuştuğunuz işte artificial intelligence, yapay zekalar, şunlar bunlar değil. Yani biraz konuyu başka bir yere getirdiğimin farkındayım ama Yok, yani oralara da gireceğim canla zaten. başla neysek o. Yeteneğimiz de neyse o. Yani nereye kadarsa. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Hiçbir iddiada bulunmadan burada. Anladım. Gayet büyük bir samimiyetle müzik yapmaya çalışıyorduk. O albümleri hiç unutmam. Ve birçok albümde çalıştık yani. Tabii. Tabii. Senin İyi. unutamadığın var mı içlerinden? Keyif anlamında. Abi hepsinden keyif aldık yani. İskender'le yaptığımız... Bu arada şöyle bir durum var. Sizlere gelmemiş birçok şarkı var daha duymadığınız. Şimdi sanatçılarını söylemeyeyim de isimlerini. Yani Ama- iptal mi edildi, ertelendi mi? İptal edildi ya da kullanılmamaya karar verildi ya da proje direkt hepsi çöpe atıldı. Yani bir de onlar var İskender, biliyorsun gece saatlerinde, sabah saatlerinde gece nedir, gündüz nedir bilmediğimiz o kadar çok prodüksiyon var ki daha hiç Tabii. ne piyasaya çıktı ne yani hiç kimsenin haberi bile yok. Şeyi Bizler çok merak dışında. ediyorum. Şimdi ben de ufaktan bir şeyler yazmaya, çizmeye çalışıyorum ya müzik anlamında seninle beraber. Bazen benim böyle bir aklıma geliyor. Mesela bir melodi var kafamda. Evet. Bir söz yazıyorum. Tam böyle %100 içime sinmiyor mesela o. Sonra ama söze de hastayım yani. Kullanmak istiyorum onu. Evet. Sonra ben başka yazdığım bir şarkının başka bir işte bridge'ine, chorus'una falan o Nakarat. sözleri... Mesela siz de prodüksiyon zamanında böyle şeyler yaşıyor musunuz diğer şarkıcılarla? Yaşıyoruz. Kayahan bunu çok yapardı. Öyle ben mi? söyleyeyim. Yani o çok usta bir söz yazarı ve besteci olduğu için oradan söyleyebilirim. Feci. O mesela bazı besteci söz yazarları şeye inanır. Başladın mı bitireceksin ya da başladın bir yere geldi böyle bir çapak vardı hani huzursuzsun o zaman Vazgeç. at baştan yepyeni bir şey yap. O hiç ona inanmazdı. Aha. Hani güçlü bir fikir olduğuna inandığı bir durum varsa götürür bir yere kadar, hani bir yerden sonra gitmiyor. Orayı düzelttim, buraya bilmem ne yaptım. Şarkının melodisini değiştirirdi. Anladım. Yani sonunda belli bir bütünlüğü tam olarak yakalardı. Yani ben hatırlıyorum işte Gözlerinin Hapsindeyim. Eurovision'a katıldığımız şarkı. Başka bir şarkıydı o. Öyle mi? Sözler de başkaydı, melodi Vay de be. başkaydı. Türkiye'deki elemeleri kazanıp birinci olup gitmeye hak kazandığımız versiyonuyla İlk halinin. Eurovision uluslararası yarışmadaki versiyonun başkadır. Sözler başkadır, melodi başkadır. Ama ne yani acayip. temel içerik aynıdır. Çünkü orada ona göre tam olarak mükemmel olmayan bir şeyler vardı. Onları değiştirirken Mavilim öyledir. Mavilim Evet. 9-8'lik bir şarkı bile değildi yani. Slow bir Hadi şarkıydı. O mavilim oraları yoktu. Intro yoktu. Başka şeyler vardı. Sözler döndü dolaştı 2 ay böyle, yani o asla Anladım. vazgeçmezdi. Gecelerce böyle üstüne çaldık, çalıştık, ettik. O hale geldi. Onun gibi çok şarkı mesela özellikle Kayahan'dan çok sayabilirim. Okay. Yani senin yaptığın da doğru bir şey. O bir tarzdır. Tarz Yani evet. bir Evet, taraf şey bir değil. fikrine Evet. inanıyorsun, bir bölümüne çok inanıyorsun ve onu kaybetmek istemiyorsun. Geri kalan her şeyi değiştiriyorsun. Biraz ustalık gerektirir, biraz Anladım. yorucudur ama Evet. Ama sen tabii senin ilk Kayahan abiyle başladığın çalışmalar içinde, sonra beni de dahil ettiğin çalışmalarda, yani o bir okuldu. Yani çok hani böyle hep derler ya böyle, ama gerçekten Kayahan bir okuldu. Yani çok disiplinli bir Evet. haliyle, efendime söyleyeyim, yazdığı melodiler olsun, sözler olsun ki burada senin de gayet önemli çaban olduğunu farkındayım. Yani bazen ben- dinliyorum da o dönemler muazzamdı. Özellikle şunu ilk söyleyeyim. albümler. mesela Kayahan'ı ben çocukken daha, hani o ilk Kayahan olduğunda televizyonda ilk gördüğümde 1979 falan olabilir. Ben de 12-13 yaşında falan mı oluyorum tabii. Şimdi bir sürü o zaman TRT var işte, televizyonda bir sürü böyle pop müzik, Türkçe pop müzik çıkıyor. Onu ilk gördüğümde burada bir şey farklı diye kesin anlamıştım. Ve hep o farklı olmanın üzerine çalışıyordu Kayahan. Yani tarzı 4 kere falan aslında tarzı değişti onun. Ve her seferinde içinden daha önce olmayan bir şey çıkartmaya çalışıyordu ve ben de tabii öyle bir çalışmanın içine girince ben de daha önce olmayan bir tarzları çıkartmaya çabasına girdim. Ondan sonra artık kendi tarzım,
oradan çıkmaya başladı. Sonra birlikte yaptığımızın zaten çok unik bir tarzı olmaya başladı. O zaman da hani aslında 90'ların başı 80'lerin sonundaki o Türk pop müziğinin yeniden doğuşunda bayağı önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum. Mutlaka. Özgün bir tarzla. Peki Kayahan'ın bu tarz değişimi kendi kendine meydan okumadan dolayı mı? Yoksa bir önceki çok içime sinmedi, yeni bir şey deneyelim mi? Biraz kendi kendine meydan okuma. Bende de aynı şey vardır. Okay. Biraz tabii biz de yaşadıkça hayatta tecrübe kazanıyoruz. Görüşlerimiz değişiyor, davranışlarımız değişiyor. Onların etkisi, fikirlerimiz değişiyor. Onun dışında bir de şöyle olsa nasıl olur, bir de böyle olsa nasıl olur gibi. Merak biraz da. Evet, yani onlar sürekli onda bir 4 kere tarz değişikliğine sebep oldu. Anladım. Daha şehirli, daha burjuva müzik yapıyordu. Biraz daha Halka indi. daha sonra daha böyle halk oldu, daha Anadolu oldu. Sonra tekrar daha şehirli oldu. Anladım. Böyle anlatımları, sözleri birçok şey değişiyordu ve her seferinde belli bir kesimi çok güzel etkiledi. Evet. Valla biz hala kendi aramızda Kayahan şarkıları söylüyoruz yani. İnanılmaz bir şey. Ya demin dedim Ölümsüzlük işte, böyle bir şey. hani hem öyle bir şey hem de yani üzülerek mi söyleyeceğim yoksa ukalalık diye de anlaşılsın istemiyorum ama hani müzik de çok değişti. Yani dünya müziği de çok değişti. Tabii. Ama bizim ülkemizdeki müzik, dinleyicinin beklentisi, efendime söyleyeyim tarzlarda böyle kaymalar. Bir dönem işte rock müzik ön plana çıktı sözde ama acaba arabesk miydi? De rock işte gitarla da işin içinde olduğu için rock denmeye başlandı. Yoksa ticari bir hamle miydi vesaire. Yani anlatabiliyor muyum? Müzik daha bir farklıydı. Sanki bana öyle geliyor. Yanlış anlamayın ama sen çünkü çok seviyorsun. Sen çok güzel bir konu açtın. Ben de aslında kafamda onu sormak vardı. Yani şu anda dünyada da Türkiye'de de hani bir müziğin gittiği bir benim kendi düşüncem olarak çok kötü bir nokta var. Hani mainstream olan müziklerin ne tip müzikler olduğunu biliyoruz. Ben bu konuda sizin görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Belki biraz klişe bir soru olacak ama mesela bu böyle gelip geçici bir era mı olacak? Hani bu Türkiye'deki daha önceki işte 70'lerde 80'lerde atıyorum. İşte Anadolu rock çok yükselişteymiş. 2000'lerin başında atıyorum işte bu alternatif rock ya da biraz önce senin bahsettiğin işte işin içine gitar giren arabesk diyelim. Bunlar böyle hani bir popüler olmuş geçmiş. Ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir yere gelecek? Veya bundan sonra nasıl bir müzik türü mainstream olacak? Böyle bir düşünceniz ya da bir tahmininiz var mı? Var mı? Böyle duruyormuşuz değil mi? Ve konuyu kapanıyor. Efendim iyi akşamlar. Türkiye için farklı konuşabilirim, dünya için farklı konuşabilirim. Ülkemiz için konuşalım. Vatanımız. Peki, Türk insanının özellikleri, karakter özellikleri bellidir. Yani bunun içinde arabesk de barınır. Arabesk ismi ne kadar doğru bilmiyorum. Onu Orhan Gencebay daha iyi tanımlıyor ama sonuçta hayata daha dramatik bakan, duygularıyla davranmaya çalışan, aslında içinde bir şekilde böyle 13-15 yaşında belki daha ufak yaşta çocuk barındıran ve onu daha çok ortaya çıkaran bir milletiz yani. Bu durum işte işin içinde Anadolu türküleri var, Trakya türküleri var, yaşam biçimi var. Bunlar böyle bir türküyle işte bu dramatik halle böyle bir ortaya bir arabesk bir şey çıkarıyor. Bir kere bu var. Her şey bunun etrafında şekilleniyor. Anadolu pop işte deniyordu o zaman. O da türkülerden yola çıkarak biraz bu dediğim hani hafif arabesk şeylerin de içinde olduğu bir yoldu. Cem Karaca bunu yaparken yine aynı şeyden gidiyordu. İşte Barış Manço kendine göre yaparken işte eski halk ozanlarını alıyordu ama bunu böyle modern bir görüntü ve işte enstrümanlarla ve öyle bir aranjmanla yapıyordu. Bununla ilgili ben çok iyi bir tanım duymuştum. Çok ünlü bir yönetmen demişti ki ben Karagöz'le Hacivat'ı alıyorum, blender'a koyuyorum, bir güzel onları blend ediyorum, ondan sonra insanlara sunuyorum ve insanlar bunu çok seviyor. Gerçekten Türk milletinin sevdiği şey budur. Yani Karagöz'le Hacivat burjuvadır. Karagöz işte daha böyle bir Anadolu çocuğudur. Bunları karıştırıp sunduğun zaman insanların çok hoşuna giden bir şey çıkıyor. Hem medenilik olma hevesinde olan hem de o otantik duygularını kaybetmek istemeyenlerin çok sevdiği bir şey. O yüzden arabesk her zaman için işin içinde olacak.
Fakat şöyle bir durum var. Kendine has bir müzik yapmaya çalışıp uğraşıyorsun, başarılı oluyorsun. Çünkü yeni bir şey olarak insanlar görüp daha önce duymadıkları için çok seviyorlar. O başarıya ulaşamayan ama ona heves edenler işin kolayına kaçıp hemen çok aşırı arabesk ve dramatik bir noktadan giriyorlar. Hatta işte o 90'ların başı 80'lerin sonu Türk pop müziği böyle hani dans müziği gibi olmaya başladığında acid house falan hemen böyle arabesk öyle şeyler yapmaya kalkıp araya girdi. Hey taksi falan diye şarkılar yapıyorlardı yani. Yani o mutlaka vardır. Çok güzel bir klip açılır, böyle çok kaliteli insanlar gider, işte güzel kadınlar gider. Ondan sonra ama bir arabeskleşir orası bir sene sonra falan. Bu Türkiye'nin olayıdır. Şimdiki duruma gelince onunla ilgili de bu belki dünyayı da kapsayan bir şey. Oasis'in gitarcısı neydi? Noel Gallagher. Noel Gallagher. Aha. Onu YouTube'da bir yerde görmüştüm. Diyor ki dinleyiciler salaktır diyor. Hiçbir şey bilmez diyor. Yani onlara ne istediğini soramazsın çünkü haberleri yoktur ne istediklerinden. Onun yerine kendi yaptıklarını onlara sunarsın. Budur dersin ve farklı bir şey onlar fark eder. Yani onları senin vermen lazım. Onları bırakamazsın. Eskiden biz onların kolay keşfetsin diye önlerine sunardık promosyonla ya da işte ne bileyim record store'lara gidip bakarlardı ne çıktı diye. Şimdi öyle bir şey yok. Önlerine bir şey sunuyor. O sunulan da zaten beğenilenin benzeri. Bu böyle bir kısır döngüde büyüyor da büyüyor. O müzikleri yapanlar aşırı göz önüne çıkıyor. Çok iyi müzik yapıp farklı olanlar göz önünden kayboluyor. Onları bulmam bile çok zor bu bilgi okyanusunda şu anda. Bence müziğin şu anki problemi bu. Gelecekte ne olur bilmiyorum. Buna bir tepki olacağını düşünüyorum. Sen bir şey soracaktın. Şu an soracağım soruya muhtemelen Türkiye'de cevap verebilecek 3 insandan ikisi siz olabilirsiniz diye düşünüyorum. Neden yani o kadar yetenekli bu işleri yapabilecek insanlar, müzisyenler varken neden global anlamda kalıcı bir şeyler yapamıyoruz? Global anlamda deyince şimdi eski örneklerden Barış Manço Japonya'da çok meşhur olmuştu. Serdar Ortaç İspanya'da, işte Güney Amerika'da çok meşhur oldu. Tarkan bir global marka oldu bir şekilde. Yani bahsettiğimiz şey Batı kültürünün %100 uyuşmuyor olabilir. Grammy vermezler. Çünkü Grammy'yi başkalarına verecekler illaki. En iyi yabancı müzik olur en fazla o. En iyi müzik olmaz. Şimdi bu normların içinde baktığın zaman dünyada tanınan ya da en azından tercih edilen biraz olsun dinlenen Türk sanatçılar var. Bir tanesi Altın Avrupa'da Evet. çok meşhur oldular. Çok meşhurlar. Evet. Hey gidi koca dünyadan yükümlüsün. İskender abi Tarkan'dan bahsetmişken Evet. bir şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Can abi Los Angeles'e geri geleli ne kadar oldu senin? Birkaç hafta oldu. Birkaç hafta oldu. açıkçası. Evet. Ve bundan yaklaşık 3 hafta önce Türkiye'de yer yerinden oynadı. Aslında bundan, çok teşekkür ederim. Konserleri mi kastediyorsun? Böyle bir karanlığa güneş gibi bir şey doğdu. Biraz anlatmak ister misin? Anlatmak isterim tabii, paylaşmak isterim. Biz kavuştuk mu sonunda ya? Kavuştuk mu ya? Çok şükür. Zaten herkes o dönem, Türkiye'de olan özellikle herkes bunu yaşadı. Ne mutlu benim için, bizim için. Benim de böyle bir şeye şahit olmam ne kadar büyük bir mutluluk ayrıca. Uzun süre şu şarkı mı, bu şarkı mı, bu mu olsa, şu mu olsa, işte hani eskiden ne vardı, ne yoktu, yıllardır ne çalındı, çalmadık falan. Bunu da grup içerisinde de konuşup yakın arkadaşlarımla. Ayrıca Tarkan da tabii bunu hissediyor. Tarkan'la da arada paslaşıyoruz vesaire. Sonra prova gününü belirledik. Ben buradan uçtum sizin yanınızdan. Ardından ilk gün provamızı yaptık, ikinci gün provamızı yaptık. Öyle çok ciddi prova falan değil de şu şarkılar oluyor mu, olmuyor mu? Bir de bu şarkıdan sonra bu nasıl geliyor? Bu şarkıdan sonra bu nasıl duyuluyor falan Zaten diye. yıllardır beraber Artık bu çaldığınız kadar için kaç yıl otomatiğe oldu? bağladınız yani. Sizin Benim aynı ekip. ve çok yakın arkadaşlarım Volkan Ökten ve Alper Sönmez'in 20 yılı geçiyoruz bu ay. Aynı ekip olarak. Neyse velhasıl yeni eklenenler var, artık aramızda olmayanlar var ama sonuçta nihayetinde hepimiz çok severek yaptığımız bir dönem, bir iş bu. İskender de çok iyi bilir. Sonra ilk gün konseri çaldık, olay oldu tabii. Evet. Bir de tabii ilk 3 günün konseri böyle galiba 40 dakikada mı ne bitmiş biletleri. Ben de konser 40 dakika. Ha, ben de öyle Siz de ama yani bir ağaca başladı, kadar ne oluyor? burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Yok yani 40 dakika çalar biletleri ineriz tabii biz. tabii ben böyle bir hızlı düşünüp
ifade edemedim. Konser biletleri işte ilk 3 gün mü 4 gün mü neyse 40 dakikada bitmiş. Dolayısıyla bu da bir hype oldu. Fakat sen tabii güzel ifade ediyorsun, ne mutlu. Gerçekten çok ihtiyacı olan bir anda ülkemizin ve değerli vatandaşlarımızın, halkımızın. Bunlardan bir kısmı biletlere sahip oldu, bir kısmı sahip olamadı vesaire. O benim dışımda bir konu. Fakat biz bir çıktık konsere, neye uğradığımızı şaşırdık. Yani bunca yıldır bir ekibiz, bir ekip olmasına hepimiz çok büyük gayret ettik. Kalmasına da olmasına da. Hep derim Türkiye'de grup kurmak çok kolaydır. Grup kalmak çok kolay değildir. Dolayısıyla bu önemli bir hadise. Ve insanların da çok ihtiyacı varmış. Ocak ayında başladık. Ve ocağın 16'sında yanılmıyorsam ilk konseri çaldık. Bundan sonra da 10 konser daha çaldık. Bizim insanımız, bizim şahane vatandaşlarımız böyle devamlı üzülmek ya da devamlı hani arabesk de olunsa belli bir kültürün belli bir miktarı işte kara haber almaktan ziyade birazcık da dans etmeyi, gevşemeyi, hafiflemeyi, gülmeyi, ağlamayı icabında ama tatlı gözyaşlarıyla bunu özlemiş. Sanki ben mesela en böyle hayat dolu olduğum zamanlar lisenin sonuna doğru ve üniversitenin sonuna doğru olan kısım. Nedenini tahmin edebiliyorum ama burada söyleyemem. Ve o dönemlerde benim dinlediğim şarkılar, şu an yine dinleyeyim, ben o anki moduma dönüyorum. Şimdi Tarkan'ın da o en popüler olduğu dönemlerde, hala da çok popüler Yani tabii her ki an. de. Evet, ama hani o en popüler şarkıların çıktığı dönemler diyeyim daha doğrusu. Çoğumuzun kendini daha iyi hissettiği zamanlardı. Ülke olarak da diyebiliriz buna, artık başka türlü de Dünya konuşabiliriz. çok daha güzel bir yerdi baktığın zaman. Acaba hani bir anda böyle bizi ışınladı mı bu konserlerde, o dönemlerdeki Evet, halimize? olabilir. Bir Evet. his transferi yaşanmış gibi Olabilir. sanki. Bir de şöyledir, yani bu her sanatçıya belki de nasip olmayacak bir his ama Tarkan bunu bileğinin gücüyle ve çalışkanlığıyla çoktan hak etmiş bir arkadaşımız. Tabii ki. Herkes bu kadar sevilmiyor abi. Bu herkese nasip olabilecek bir durum değil. Fakat Kesinlikle. bu lotodan da çıkan bir durum değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu gerçekten hak etmek gerekiyor. Günümüz dünyasında antipati kazanmak o kadar basit bir şey ki, o kadar kolay bir şey oldu ki artık. Yani A diyorsun, niye B değil diyiciler bir anda türemeye başlıyor. Kıvılcım olmayan yerden bir anda yangın çıkarabilecekken dünya, herkesin sevgisini, saygısını, sempatisini bu kadar bütün kariyeri boyunca tutabilmek bence gerçek dışı bir şey yani. Bir de insanlarda şimdi şey var ya, işte Dudu Dudu gibi ya da Kuzu Kuzu gibi bir şarkı yapamadı. Neden yapamadı? Yani bunu geçen gün çok güzel Manga grubundan Özgürcan Öney, o buradaydı onunla konuşurken. Davulcu arkadaş, Davulcu. şahane arkadaş. Evet, çok iyi. Ona da çok selam gönderelim buradan. O konuyu açtı. O da aynı şeyleri söyledi. Bize çok söylüyorlar yani. Bir cevapsız sorular gibi şarkı yapamadınız tekrar. Onların verdiği cevap da yani Özgür'ün dediği, abi sen 2009 yılında o an o yaşadığın, mutlu olduğun anları istiyorsun benden. Ben sana onu veremem tekrardan. O dönem yaşandı, bitti, geçti. Evet, doğru tabii ama ben şuna inanıyorum. Hepimiz bunu çok duyuyoruz çalıştığımız dostlarımızla, müzisyen, sanatçı arkadaşlarımızla ilgili. Fakat biz aslında dün olduğumuz insan da olmak zorunda değiliz. Evet. Bu bir ilerleyen bir süreç. Bir kere bu hit yapılmış ya da bir kere bunu yapmış. Kim yapmış? Yine kendisi yapmış. Yani niye aynısını bir daha tekrarlamak zorunda kalsın ki? Bu çok kısır bir beklenti değil mi? Sence de öyle değil mi İskender? Ben biraz katılıyorum, biraz da başka türlü düşünüyorum. Ben de gidiyorum. Sizi Hadi. mi dinleyeceğim? Çünkü Senin söylediğin bir şey vardı. Benim hayatımın şu dönemi, bu dönemi çok kendimi güzel hissettiğim, iyi hissettiğim zamanlardı. İşte o zamanki o şarkılar ve o duyguyu arıyorum. Ya da o şarkıları duyduğumda hemen oraya dönüyorum. İnsan zaten düşüncelerini unutur, söylediklerini unutur, bir yere yazmadıysa ama duygularını kesinlikle unutmaz. Yani orada tartışmasız olarak çok doğru bir noktadır. O zaman ne hissediyorum meselesi. Özellikle müzik, bir şarkı işte onunla böyle bir şekilde onu oraya zımbalarsın ve seni hep oraya götürür getirir. Bu bir anlamda şunu da getiriyor aslında. Sanatçılar o zamanlar yaptığı ve kendine edindiği hayran kitlesi, takipçileriyle beraber aslında yaşalıyor. Birlikte aslında hayatın tecrübelerinden, yollarından geçiyorlar, birlikte olgunlaşıyorlar. Araya tabii yeni daha genç takipçiler katılıyor. Ama temel olarak işte o bahsedilen mesela en aktif zamandaki, üretimin en aktif olduğu zamandaki
takipçilerle beraber yaşlanılıyor. Oraya sadık kalındığı sürece aslında hep öyle güzel şarkılar çıkıyor. Orada sadece çok daha yeni hayranlara ulaşamamak gibi bir risk var. Evet. Ya o riski alacaksın Evet, doğru diyorsun. ve kendi büyüttüğün kitlenle devam edeceksin. Ya da o riski alırsan kendi büyüttüğün kitlene ters gelen bir takım davranışlarda bulunuyormuş gibi olabilirsin. O risk önemli bir Bu şey. bir önce bahsettiğiniz Kayahan'ın shiftleri bununla mı alakalı? Yok, onunki tamamen işte kendi hayat tecrübesindeki değişimler. Ha. O oldukça burada böyle yaptı da şimdi niye böyle yapıyor diyen çok az oldu. Evet, anladım. Yani o ekledikçe ekledi. Özellikle ben pop müzik, işte dans edilebilen pop müzik yapıyorum diyen sanatçıların çoğu bu ikilemde böyle bir kaldıkları sendeledi. anlar Anladım. oluyor. Biraz buna katılıyorum. Biraz da Can'ın söylediği gibi herkes en samimi haliyle içinden ne geliyorsa o zamanlar nasıl bir şey ortaya çıkartmak istiyorsa onu koyuyor. O da biraz daha değişik ve farklı geliyor olabilir ama sonuçta Tarkan üzerinden konuşursak bir hayran kitlesi kaybetmediğini kesinlikle görüyoruz yani. Kesin. Peki son biraz artık yavaş yavaş toparlayalım Tabii değil mi? bence de. Aşağı yukarı 19-20 yaşlarında müzikle ilgilenmek isteyen, hayatı boyunca artık kafaya koymuş ve kendini ona adamaya hazır birisi karşınıza geldiğinde sizin uğraşmaya değer mi kıstaslarınızdan geçirirken düşündükleriniz nelerdir? Bir numara karakter. Karakterden kastım mütevazi olması, kendini işine fokus edebiliyor olması, dürüst olması. 2 numara dayanıklı olması. Yani dayanıklılıktan kastım Dirayet mi acaba? yılmaması, gece gündüz çalışabiliyor Evet. olması, içindeki yapacağı müzikle ilgili inanılmaz bir tutkuya sahip olması ve o tutku sayesinde ayakta kalabiliyor olması. Başarısız oldukça üstüne gitmesi, yani o dağı bir şekilde delebilmesi. Bu 2 numara. Daha hala yetenekten bahsetmedim. 3 numara başka insanlarla beraber çalışabilme yeteneği olması, kendini işte olması gereken yere monte edebilmesi. Bu doğal bir yetenektir. 4 numarada da onun kendi müzikal yeteneğini. Orada da özgün fikirler ya da olan fikirleri zaten hani o dayanıklı çalışırken kendi özgün şeyini farkına bile varmadan içine katabiliyor olması. Bu dördünün de olması şart mı? Dördünde olması şart ama en az beklediğim yetenek. Onu söyleyeyim. En baştaki enteresan. değil yani. Yani bu diğer üçü ne Şart, yapan şart. zaten müzik değil başka bir işte yapıyorsa yani o tutku Evet. onun tutkusu neyse onunla ilgili orada da çok iyi noktalara gider yani. Çok güzel, çok keyif aldığımız bir sohbet oldu değil mi? İskender, beni kırmadın. İyi ki geldiniz. Beni kırmadın. Bu teklifimizi kabul ettin. Gerçekten minnettarım. Her şey bir yana. Sana, sevgili Alef'e, sevgili Ilgın'a bu değerli vaktiniz için çok içtenlikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben de bil mukabele diyeyim çünkü burada olmaktan çok mutluyum ve kendimi bol bol konuşurken buldum. Çok fazla yaptığım bir şey değildir. Sayenizde oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Harikasın, harika. Size yarından sonra soğuk ve çok elegan şehriniz Toronto'ya dönerken sağlıklı bir yolculuk diliyorum ve ilk fırsatta da yeni şarkılarda buluşmak üzere seninle. Mesela'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.